YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda size uzun zamandır anlatmak istediğim, çok heveslendiğim ve sizin de çok merak ettiğiniz bir şeyi anlatacağım. İstediklerimizi nasıl kendimize çekeriz? Ben nasıl isteklerimi gerçeğe dönüştürebiliyorum? Bunu nasıl kendime çekiyorum? Çekim yasası nedir? En önemlisi secret nedir? Bundan bahsedeceğim. Haydi gelin başlayalım. Bu video için aşırı heyecanlıyım. Çünkü eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ben bu secret olayını günlük hayatıma yedirmiş bir şekilde her yerde kullanıyorum, her yerde söylüyorum. Yine secret'ım gerçekleşti, yine şöyle oldu, böyle oldu diye. Uzun zamandır bunu çekmeyi düşünüyordum. Nasip bugüne kısmetmiş gerçekten. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü neden biliyor musunuz? Umuyorum ki bu video bittikten sonra hayata bakış açınıza bir nebze olsun bir şeyler katabileceğim. Ben bunu umut ediyor ve bunu diliyorum. Umarım bu olur. Çünkü bence bu secret, bu çekim yasası ve bu tarz düşünce yapıları hayatın içine girmesi gereken ve yani insana değişik bir bakış açısı katan bir şey. O yüzden umarım sizlere de bunu yansıtabilirim ve umarım sizler de gerçekten bu işte secret'ı kendi hayatınıza uygulamaya başlarsınız. Ay çok heyecanlıyım. Çünkü ilk kez böyle Avustralya ile ilgili bir şey anlatmayacağım ve hani tamamen kendi deneyimlerim ve kendi düşüncelerimi anlatacağım. Biraz heyecanlıyım. Evet, öncelikle secret nedir? Ne bu secret? Bilmeyenler için ve merak edenler için neyden bahsediyorsun Betül, nedir bu secret diyenler için Netflix'te bir tane belgesel izledim. Secret ismi buradan geliyor. O belgeselin ismini de belgesel diyebilirim ya. Belgesel yani bence. O belgeselin linkini de aşağı bırakırım. Siz de isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi ben bu secret işine nasıl girdim? Bu çekim yasasını nasıl kullanmaya başladım? İsteklerimi Allah'ıma çok şükür nasıl elde etmeye başladım? Önce bundan bahsedeceğim. Ben zaten bu secret belgeselini izlemeden önce de bir şey istiyorsam çok isteyen bir insandım. Yani bir şeyi çok istiyorsam onu böyle tamam ya olsun falan diye çok istemiyorum. Eğer çok istediğim bir şeyse. Onu çok istiyorum ve çok istediğimi insanlarla paylaşıyorum, söylüyorum. Ve tabii ki onun uğruna bir şeyler yapıyorum. Yani hani sadece böyle oturup bunu çok istiyorum demiyorum. Neyse zaten böyle yaşayan bir insandım ben. Bilmeden secret yapan bir insanmışım. Daha sonra Netflix'te böyle bir belgesele denk geldim. Büyük ihtimal bir arkadaşım söylemişti. Sonra ben o belgeseli izledim. Orada kısaca şundan bahsediyor. Neyi çok istersen, neyden çok bahsedersen, neyi çok düşünürsen onu kendine çekersin. Çekim yasası. Çekim yasasının temel bir kuralı yani. Neyi çok düşünürsen, ne hakkında çok kafa yorarsan ve neyi çok istersen ona ulaşırsın. Onu çekersin. Çünkü onu düşündüğün için beynin onu sana yaklaştırmaya başlar. Böyle söyleyince biraz havada kalıyor biliyorum ama örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Benim o belgeselden öğrendiğim şey şuydu. Asla sızlanma, asla şikayet etme. Çünkü söylediğin her kelime çıkıyor, bir ses dalgası yayıyor ve evrende bir yerlere gidiyor. Ve sen bir şeyleri anlatırken de, bir şeylerden şikayet ederken de senin beyin dalgaların bundan etkileniyor. Ve senin psikolojin de bundan etkileniyor. O yüzden hayatında kötü bir şey gidiyorsa ondan şikayet etme. Ona şikayetlenme. Bunu böyle çok dillendirme. İyi öğrendim ben orada. Ki zaten bunu izlemeden önce de hayatımdan böyle çok şikayet eden, çok böyle olumsuz şeyleri konuşan bir insan zaten hiç değildim. Yani o belgeseli izledikten sonra ben şunu fark ettim ki oha ben zaten bunları yapıyormuşum. Yani bunları bilmeden yapıyormuşum. O yüzden oradan öğrendiğim şey ve hayatımda da uyguladığım birinci kural olumsuzluklara çok odaklanma, şikayetlenme, kötü şeyleri konuşma. Mesela orada bir örnek veriyorlardı. Bir adam mesela parasının olmadığından yakınıyor. Hiç param yok, param zaten olmuyor, şöyle böyle vesaire. Orada diyordu ki o adamın büyük ihtimal parası olmayacak.
Mesela orada bir örnek veriyorlardı. Bir adam faturalarının hep çok fazla gelmesinden şikayet ediyormuş. Hep söyleniyormuş, böyle işte faturalarım çok fazla geliyor vesaire. Ya söylendiğiniz bir şeyler, şimdi ben bunları söylerken bu arada kendi hayatınızı da bir düşünmenizi istiyorum. Sizin de söylendiğiniz şeyler hep başınıza geliyor mu? Hep şikayet ettiğiniz şeyleri hala çekiyor musunuz? Bunu şu anda düşünmenizi istiyorum. Orada diyorlardı ki o adamın faturaları hep fazla gelmeye devam edecek. Yani tabii ki de sadece faturalarının fazla gelmesi çok bununla şikayetlenmesinden ötürü değil. Zamlar vesaire. Tabii bu olay Türkiye'de geçmiyor, orası ayrı da. Ya her şeyle ilgili ama esas konuya baktığınız zaman bir şeyden şikayetlenirseniz onu kendinize çekersiniz. Olay bu. Birinci kural. Örneğin faturaları geçtim. Şöyle bir örnek. Ya hep karşıma kötü insanlar çıkıyor. Hep mi kötü insanlarla denk geldim? Ya ben ne kadar şanssız bir insanım. Zaten biliyordum böyle olacağını. Zaten ben genel olarak şanssız bir insanım. Hep kötü insanları çekiyorum. Hep bu insanlar beni buluyor. Bak. Böyle laflar bak gidiyor. Evrene gidiyor ve beyniniz de buna inanıyor. Beyin şakayı gerçeği ayırt edebilen bir varlık değil. Ben böyle öğrendim. O yüzden ne söylerseniz beyin ona inanıyor. Hani böyle derler ya, kanseri yendi, inanç gücüyle işte inandı. Kanserde en önemli şey moraldir, motivasyondur. İşte kanseri yenileceğine inanman lazım. Gerçekten beyinle, düşünerek ya çoğu şeyi halledebiliriz. Ben beyine çok güveniyorum gerçekten. Bu da onlardan birisi. Siz bir şeyden çok şikayetlenirseniz, bunun hakkında çok yakınırsanız o gerçekleşmeye devam edecek. O bitmeyecek. O yüzden şu an düşünün, beyin süzgecinizden geçirin. Eğer çok şikayetlendiğiniz bir şey varsa onu bugün bitirin. Şikayetlenmeyi bırakın ve olumlu şeyler düşünmeye başlayın. Çoğu anlatacağım şeyleri örnekleyerek anlatacağım. Mesela canım Aşk Tom'la tanışmadan önce Aşk Tom kendisinin hep çok şanssız bir insan olduğunu, işte şanslı bir insan olmadığını, her kötü şeyin onun başına geldiğini vesaire düşünüyordu. Ve benle tanıştıktan sonra, ben ona bu yaşam şeklimi aşıladıktan sonra şu an kendisinin çok şanslı bir insan olduğunu ve iyi şeylerin onu beklediğine inanıyor. Neden? Çünkü o hep şanssızım, zaten bu da benim başıma geldi, zaten bekliyordum bunu dediği için zaten kötü şeyler ya da şanssız şeyler onu çekiyor. Çünkü dediğim gibi neyden bahsederseniz onu çekersiniz. Ben şanssızım derseniz siz zaten baştan şanslı olduğunuza inanmıyorsunuz ve şans da size gelmeyecek. Hani çağırmıyorsunuz çünkü. Yani neyi kendinize çağırırsanız o size gelir. Para, şans, mutluluk, sağlık, böyle şeyler tabii ki de dış etkenlere de bağlı. %100 çağırdım geldi gibi bir şey yok. Ama çok büyük bir oranda etkileyeceğinden eminim ve bunu ben yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela ben çoğu zaman hep şanslı olduğumu söylerim. Ben çok şanslıyım. Şanslı olduğuma inanıyorum ve şansımı da bazı zamanlar kendim oluşturuyorum. Bazı zamanlar şans bana geliyor. Niye? Çünkü ben şanslı bir insan olduğuma ve o şansın beni bulacağına inanıyorum. Bakın başta birinci şey inanmak. Yani böyle olacağına inanırsanız olur. Yani biz düşünce gücümüzle, inançlarımızla, pozitif bakmamızla çoğu şeyi aslında halledebiliriz. Önümüzdeki bazı duran engelleri aslında kaldırabiliriz. Çünkü çoğu engel aslında bizim aklımızda. Çoğu engel burada aslında. Bunu kaldırdığın zaman o kadar böyle bir insana bir vahiy geliyor ki, öyle bir rahatlık, öyle bir böyle bir mutluluk, öyle bir şey geliyor. Allah'ım umarım size de gelir çünkü bana geldi. Mesela şöyle şeyleri çok duymuşsunuzdur. İşte bir adam varmış, istediği bir ev varmış. Onu işte evinin bir kenarına asmış. Her gün bakmış, her gün bakmış. Sonunda o eve sahip olmuş. Bakın böyle çok kıssadan şeyler vardır, bilirsiniz. Ya da işte bir adam işte o arabayı çok istiyormuş. Her gün ona bakmış, duvar kağıdı yapmış falan, o arabaya sahip olmuş. Bunlar tabii ki sadece o adam her gün o eve baktı diye olmuyor. Ama o adam her gün o eve bakıyor. O evi ne kadar istediğini hem kendine hatırlatıyor, hem o istekle evrene enerji gönderiyor, hem de onu istediği için o ona bir azim, bir güç veriyor ve o ev için daha çok çalışıyor belki, daha çok para kazanıyor, ne yaptığını bilmiyoruz. Ama demek ki o evi elde etmek için bir şeyler yapıyor ki o eve sahip oluyor. Ya en basitinden bunu
yani hepimiz yapmışızdır, yani çoğu insan yapmıştır. Üniversite sınavına hazırlanırken kimileri İstanbul Hukuk'un kapısını koyuyordu. Hani bir hedef, bir hedef belirlemek için. Ya da ne bileyim bazı insanlar, ben hatırlıyorum ya, öyle arkadaşlarım vardı, gitmek istediği liseyi şeyine yazıyordu, böyle çalışma masasının oraya yazıyordu. Neden? Niye? Onu her gün görüp, ona motive olup, ona daha çok inanıp pozitif enerji göndermek ve onu görüp daha da azimle çalışmak için. Hani bu sadece, tekrar ediyorum, bu öyle baktım, güzel evmiş, hoş, tamam benim olur, ben bunu bu duvara astım gibi değil tabii ki. Hani ona inanıp onun için tabii ki de çalışıp çabalamamız gerekiyor. Ama onu her gün görmek böyle bir etki sağlıyor ki bunu ben de yapmıştım. Avukat olarak çalıştığım zamanlarda Avustralya'ya gitmeyi çok istiyordum. Ve duvar kağıdımı her gün gördüğüm o iş bilgisayarım arkasına Avustralya fotoğrafı koymuştum. Böyle tam Harbour Bridge ve opera binası mükemmel bir şekilde gözüküyordu. Onu koydum ve yaklaşık bir yıl boyunca durdu o masamda bilgisayarımın arka planında. Çünkü gitmeyi kafaya koymuştum ve onun için çalışmalara başlamıştım. İşte İngilizce sınavına çalışıyordum, belge hazırlıyordum vesaire. Bir şeyler yapıyordum, boş durmuyordum. Ama her gün onu görmek beni inanılmaz motive ediyordu. Ve bir yıl sonunda ben o manzarayı gördüm. Aynısını gördüm yani. Ve bu yani inanılmaz bir duyguydu. Hani o istediğiniz şeyi başarmış olmanın mutluluğu inanılmaz bir şey. O yüzden sizlere tavsiyelerim: 1. Asla olumsuz konuşmayın. Bugünden itibaren. Bırakın olumsuz konuşmayı. Şimdi biri sizi üzdü mü, biri sizi işte kırdı mı ya da bir şeye mi sinirlendiniz? Tabii ki yakın arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz ama ben onu bile anlatmıyorum. Yakın arkadaşlarım bilir, ben sinirlendiğim bir olayı anlatırken daha da çok sinirleniyorum. Daha da sinirleniyorum ve ben sinirlenmek istemiyorum. Ben mutlu mesut bir hayat yaşamak istiyorum. O yüzden de ben beni sinirlendiren olayları bile anlatmıyorum. Aşkımı anlatıyorum bir tek. Onunla da böyle hızlıca anlatıp geçiyorum. Üstüne böyle çok durmuyorum. Birilerine böyle paylaşıp anlat bilmem ne. Çünkü o kötü yaşadığın olayı ne kadar çok birilerine paylaşırsan bak o kadar gidiyor. Bak kötülük o kadar yayılıyor. Benim amacım iyiliği yaymak, pozitifliği yaymak. Pozitif konuşalım, mutlu olalım, gülelim, kahkaha atalım. Birincisi, olumsuz konuşmayın. Yakınmayın ikincisi. Şu da benim başıma geldi. Zaten ben çok şanssız insandım. Hep bu benim başıma gelir. Bak söyleme. İptal. Bunları söyle. Sen çok şanslı bir insansın. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ve şans seni bulacak. Çünkü sen şanslı bir insansın. Bak kendinize bunu söyleyin ya. Hani buna beynen inanmasanız bile, şanssız olduğunuza inansanız, hayatınızda hep kötü insanlar çıkıyor. İşte şöyle böyle neye inanıyorsanız. Yani benim aklım hep şans olmak ve karşıma kötü insanların çıkmasıyla ilgili bir örnek vermek istedim. Hani her neye yakınıyorsanız, yakınmayı bırakın. Bak bunu söylemek bile size çok iyi hissettirecek. Bana güvenin. Ben çok şanslı bir insanım ve her şeyin en iyisini hak ediyorum. Bak videoyu durdurup bunu kendinize söylemenizi istiyorum, tamam mı şu an? Ben çok şanslı bir insanım ve her şeyin en iyisini hak ediyorum. Bak buna ilk başta söylerken eminim şanslıyımdır. Her şeyin en iyisini hak ediyorum deseniz bile ya bunu bir 3 gün söyleyin, beyin ona inanacak. Ya bana güvenin diyorum. Bana güvenin. Boş konuşmuyorum. O yüzden ikincisi yakınmayı bırakın. 3. Her zaman pozitif olun. Bu maalesef biraz zor olabilir. Çünkü bu bir artık yaşam tarzı ve hayatımızın her anında pozitif olmak çok kolay olmayabilir. Ama gerçekten pozitiflik pozitifliği çekiyor. Size yemin ederim. Ve negatiflik de negatifliği çekiyor. Yani ne istersen, sen nasıl bir enerji saçarsan o enerji sana dönüyor çünkü. Sen negatif, mutsuz, böyle bir şeylere söylenen falan bir insan olursan senin karşına da öyle bir insan çıkıyor. Çünkü çekim yasası bu. Çekiyorsun. Bak çekim yasası da çok önemli bir şey. Yani çekim yasası yazın, YouTube'da bir sürü bir şeyler çıkar. Hani ben burada onları anlatmayayım. Ben kendi deneyimlerimi ve kendi şeyimi anlatıyorum. Çünkü bunu bana o kadar çok kişi sormuştu ki Betül bu pozitif enerjinin kaynağını anlat. Betül bunun sebebi ne? İşte nasıl bu kadar mutlusun? Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Ben de hayatımda kötü şeyler yaşamadım mı? Yaşadım. Yaşıyoruz yani. Ama işte onları aşıp pozitif bakabilmek ve ne istediğini bilmek ve onu çok istemek bence çok önemli bir şey. Ben çevremde görüyorum. Bazı istediklerini başaramayan insanları görüyorum.
fark ediyorum ki o insan onu çok istemiyor. Ağzında istiyor mesela. O yüzden olmuyor mesela. Bence yani o yüzden olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu videoyu çekmeden önce ben düşündüm. Şu an olduğum ortamı, yaşadığım şekli, yaşadığım yeri, bu zamana kadar işte edindiğim deneyimleri vesaire düşündüm. Şu yaşıma kadar Allah'ıma çok şükür isteyip de yapamadığım bir şey olmamış. Sadece tek bir şey var. İsteyip de yapamadığım bir şey. Oyuncu olmak. Ben oyuncu olmayı çok istiyordum. Konservatuvara falan gitmeyi hep çok istemiştim ama hukuk fakültesi okudum maalesef. Oyuncu olamadım şu anda baktığım zaman. Şu an tüm her şeyi, yani bu zamana kadar istediğim her şeyi yaptım diye düşünüyorum. Tabii ki de daha hayallerim var. Çok hayallerim var. Yapacağım onları. Ama hani şu zamana kadar gerçekleşmesi gereken hayallerimin çoğu gerçekleşti. Allah'ıma çok şükür. Bir tek hayalim gerçekleşmedi şimdilik. Oyuncu olmak. Onu da şu an böyle kamera karşısında sizlerle konuşarak birazcık da olsa kendimi şey yapıyorum. Motive ediyorum diyelim. Çünkü gerçekten kamera karşısında olmayı çok seviyorum falan. Zaten hep oyuncu olmak istemiştim. Bir oyuncu olamadım. Onu da şöyle düşünüyorum. Neden olamadım? Galiba aşırı istemedim. Yani içimden istedim, evet istiyorum. Hala istiyorum oyuncu olmak ama onun için çok aktif bir çabaya girmedim. Mesela gittim Sadri Alışık Tiyatrosu'na, yazılacaktım. Baktım işte hafta sonları 9-4 müydü ne? Dedim ben zaten hafta içi hayvan gibi çalışıyorum işte bilmem ne falan. Dedim hafta sonunda 2 gün oyuncu kursuna gidemem ya dedim. Gitmedim mesela. Hani belki gitseydim farklı şeyler olacaktı ama gitmedim. Çünkü secret'ım olan o çok istemeyi, onun için onun uğrunda savaşmayı, onun için çaba göstermeyi, çalışmayı yapmadım. Bu da benim kendime olan bir öz eleştirim. Yapmadım. Ya da ne bileyim şey neydi? Neşe Erberk Ajans, oraya falan fotoğraflarımı yollamıştım. Beni fotoğraf çekimine çağırmışlardı. Daha önce de bir ajansa kaydolmuştum da neyse o hikaye kötü bitti. Sonra işte pandemi oldu falan, onlar fotoğraf çekimini iptal etti bilmem ne falan. Bir daha da fotoğraf çekimine gitmedim. Bak neden olamadım? Belki bu yüzden olamadım. Belki yapsaydım, çok isteseydim, onun uğruna savaşsaydım olurdu. Ama şöyle de bir şey var. Mesela ben oyuncuların sokakta yürürken tanınıyor olması benim çok hoşuma gidiyordu. Sokakta yürürken birilerinin seni tanıması falan yani hoşuma gidiyordu. Çok güzel bir şey bence. Mesela bu Sydney'de, hatta Türkiye'de de gerçekleşmişti. Bu Sydney'de böyle 7-8 kez gerçekleşti. Hani beni sokakta görüp Betül Kesik işte sensin, seni tanıyorum vesaire. Hani bu küçük de olsa gerçekleşti aslında. Hani sokakta yürürken tanınmayı, oyuncu olmayı, herkesin beni tanımasını falan istiyordum. Kısmen de olsa gerçekleşti. Bu bile beni mutlu ediyor mesela şu an. Bakalım ileride belki YouTube'dan böyle bir şeyler yaparım falan ama bu bile beni şu an gerçekten mutlu ediyor. Bunu söyleyeceğim. Evet, bu anekdotu paylaştıktan sonra da hayatımda böyle karşılaştığım ve secretlarımın gerçek olduğu şeyleri size anlatmak istiyorum. Böyle best secretlarım diyebileceğim şeyler. Bir tanesi zaten Avustralya fotoğrafını duvar kağıdımı yapıp Avustralya'ya aynı o şeyi ne derler? Manzara fotoğrafını görmekti. Bu zaten en birincisi. İkincisi ben Serenay ve Kıvanç'a hayranım. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim yani. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ fanıyım yani. Direkt fan gördüm. Ve hani hep de çok seviyordum onları. Neyse işte ben stajyer olarak çalışırken Mavi Cins'e başvurdum. Neyse ben stajyer avukatken Mavi Cins'in ilanları vardı. Oraya başvurdum. Mavi Cins deyince de ne geliyor aklınıza? Yani direkt benim aklıma Kıvanç ve Serenay'dan başka bir şey gelmiyordu. Yani şu an tabii ki birçok şey geliyor ama hani bilmeden önce dışarıdan öyle görüyordu. Ben dedim ki oha ben Kıvanç ve Serenay'a bayılıyorum. Onun avukatı mı olacağım? Hemen başvuruyorum falan dedim. Neyse onların avukatı olmuyormuşuz. Ben başvurmadan önce öyle bir matchlemişim ki Mavi ile Kıvanç ve Serenay'ı. Hani dedim oha avukatı mı olacağız? Onları mı göreceğiz? Ben onların avukatı mı olacağım, delirdim yani böyle. Ondan sonra başvurdum falan, velhasıl teşekkür ediyorum. Sonunda beni aldılar işe. 1 yıl, 1,5 yıl çalıştım orada. Hepsini çok seviyorum. Hala çok güzel hatırlıyorum onları. Neyse ben oranın avukatı oldum. Sonra
maalesef anladım ki onların avukatı değilmiş. Yani ben şahsi işlerini de biz yapıyoruz sanıyordum. Sadece işte maviyle olan sözleşmelerini falan yapıyormuşuz. Ama ben onları görmeyi o kadar istiyorum ki böyle Mavi'nin şirketinde, yani şirketin içinde böyle her yerde mavi Kıvanç ve Serenay fotoğrafları falan, ben böyleyim. Hani çok istiyorum görmeyi. Neyse, bunları hep istiyordum zaten. Sonra bir gün mavi reklam çekimi oldu. Günlerden bir gün yine bir reklam çekimi. Ve Kıvanç ve Serenay Mavi'ye geldi, şirkete. İşte reklam filmini izlemek için. Ve ben ikisiyle de tanıştım. Hatta Kıvanç'la yani iki farklı şekilde böyle yan yana geldik. Fotoğraf falan çekindim. Yani mesela bu benim büyük secretlarımdan biriydi. Şöyle oldu. Ben gidip ya mesela Kıvanç'ın dizi setine gitmedim Kıvanç'ı göreyim diye. Hani bu yine bir belki secret olabilirdi. Kıvanç'ı görmek istiyordum ve gittim gördüm falan. Ama benimki biraz farklı oldu. Kıvanç ve Serenay benim avukatı olduğum şirkete reklam filmi çekimini bizlerle izlemeye geldi. Ve ben onlarla öyle tanıştım. Hani söyleyin bana, ben Kıvanç'la Serenay'ı çekmemişim. Bir anda teenager muhabbeti oldu değil mi? Lise muhabbetine döndü şu an burası. Ama benim için gerçekten yani çok önemli bir olay hayatımda. Ve bu gerçekleştiğinde çoğu arkadaşlar oha işte Secret'ın gerçekleştiği falan filan. Çünkü böyle yan yana fotoğraflarımız var. Bayağı fotoğraf çekindik. Ay belki buraya paylaşırım. Instagram hesabımda da var. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela bu. Hani onları çektim kendime. Bu çekim yasasıyla benim çalıştığım şirkete geldiler. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir secret anım yani. Neden olmasın? Bir ünlüyle tanışmak istiyorsanız alın size bir yöntem. Tamam, burayı da bahsettikten sonra Aşk-ı Tom'la birlikte yaptığımız secret'tan bahsedeceğim. Ha ki bu arada Aşk-ı Tom da benim secret'ımdır yani kesinlikle. Ben hep evleneceğim insanın kibar, anlayışlı, beni çok seven, sevgisini belli eden, hani böyle yani kısaca sevgisini göstermekten çekinmeyen, kibar, anlayışlı ve bana dünyanın en güzeli, en önemlisi, en değerlisi hissettirecek bir kocam olsun istiyordum. Ve Yunus böyle match yani buna şöyle bir match. Hani istiyordum ya. Hani bana dünyanın en değerli insanı hissettirsin. Niye? Ben de onu hissettireyim yani. Karı koca olmak, eş olmak, sevgili olmak bence böyle. Birbirini güzel hissettirmek, sevgini belli etmek, sevdiğini göstermekten, söylemekten çekinmemek bence budur. Herkese göre değişik olabilir ama bana göre aşk, sevgililik, işte yuva kurmak, aile olmak, karı koca olmak her neyse. Bence böyle olmalı. Ve ben böyle olsun çok istiyordum. Hani dünyanın en değerlisi hissettirsin. Sevelim, sevilelim, korkmayalım sevgimizi belli etmekten vesaire. Ve Aşk-ı Tom tam olarak böyle bir insan. Ama onu burada övmeyeceğim. Ben onu biliyorum. Ama hani o da benim en büyük secretlarımdan bir tanesi. O benim gerçekleşmiş bir secret'ım. Öyle. Tekrar söyleyecek olursam. İsteyin, hayal edin, size geleceği günü bekleyin. Bence olacaktır. Benimkiler oluyor. Bir de evi söyleyeyim, bu evi. Yeni bir eve taşındım. İnşallah bunun da ev turu videosunu yapacağım ama zaten küçük bir zaten Instagram'da evin çoğu yeri gözüktü. Neyse bunun ev turu videosunu sonra yapacağım. Sade'de geliyorum. Ben her zaman yürüyüş mesafesinde olan, City'ye yakın olan, çünkü işlerimiz ve işte okulumuz falan City'de. Ve toplu taşıma kullanmayı sevmediğim için, toplu taşımaya gerek duymadığım, City civarında olan, Jimmy olan, çünkü Jim'e gidiyorum. İşte Jim'e ayrı para vermek, git gel duş al falan onu istemiyorum. Jimmy yakın olan, Jimmy içinde olan falan başka böyle eşyalı bir ev arıyordum. Hep isteğim buydu. Bir yıldır zaten bir önceki ev turumda da biliyorsunuz Piedmont City'ye çok yakın, City'de resmen. İşte onun da Jimmy vardı vesaire, eşyalıydı. İşte Gold Coast'a gittik geldik, o evden taşınmak zorunda kaldım. Ben hala öyle bir ev arıyorum. İstiyorum. Ben böyle bir ev istiyorum. İsteyebilirsiniz. Siz her şeyi isteyebilirsiniz. Evren o kadar büyük ki, dünyada o kadar çok şey var ki isteyebiliriz. Neden olmasın? Neden olmasın? Ben böyle bir ev istiyordum. Hep bakıyordum vesaire. Bazen
bulamayacağıma dair yorumlarda aldığım oldu. İşte zor olur bulman, işte yok çok pahalı, ev bulmak zor, işte çok pahalı bulursun, bu devirde ev bulmak zor. Ev bulmak zor mu? Evet zor. Hani ben de söylüyorum zaten. Sydney'de bir şey var yani, emlak krizi var. Tamam. Ama umutsuzluğa kapılmıyorum. Negatif konuşmuyorum. Negatif düşünmüyorum. Ya evet ben bulamayacağım ya. Ben bulamam. Bak demiyorum az. Ben bulacağım. Bulacağıma inanıyorum. Diyorum. Dedim her zaman. Ve buldum. Evim o kadar içime sindi ki bu evi nasıl buldum ev turu videosunda ayrı bir şekilde anlatırım. City'deyim şu an. Eşyalarla uğraşmadım. Havuzu var, cimi var ve böyle bala şansa tuttum yani. Böyle bir kucağıma verdiler eve. Anlatabiliyor muyum? Anlatacağım ev turunda, burada anlatmayayım. Ve oldu bir gün içinde, yani bir günde inspection'a geldim, ertesi gün tuttum evi. Şu an aşırı içime sinen bir evde yaşıyorum. City'deyim. Cimim var. Çıkıp duş yapıyorum. Cime geliyorum eve duş alıyorum. Her yere yürüme mesafesindeyim. Toplu taşıma şurada. Neden oldu bu sizce? Sizce bu ne? Benim kara kaşıma kara gözüme vermediler bu evi. Ben bunu çok istedim. Ben bunu gerçekten çok istedim. Ve bulabileceğime inandım. Tek sebebi bu bak ya. Tek sebebi bu. Çünkü insanlar yok ya biz bulamayız herhalde. Çok bize zaten ev vermezler. Yok biz bulamayız ya falan bak. Böyle dediğin an bulamayacaksın. O ev sana hiçbir zaman gelmeyecek sen böyle söylediğin için, böyle düşündüğün için. Önce kendinin inanması gerekiyor. İyi bir ev bulabileceğine, iyi bir evde yaşayacağına, iyi bir iş bulabileceğine. Birinci adım. Önce sen inan. Tamam mı? Kardeşim, güzel kardeşim. Önce güzel bir, yani ne istiyorsan, Avustralya'ya geleceğine, bir yabancı bir ülkede yaşayacağına, çok para kazanacağına, ya ne istiyorsan önce senin inanman lazım. Ve senin çok istemen lazım. Çünkü sen çok istediğin zaman ona yönelik şeyler yapıyorsun. Hani böyle çok isteyip oturmuyorsun, anladın mı? Çok istemekten kastım ve çok isteyip otur değil. Çok istediğin zaman zaten arıyorsun. Mesela ben böyle bir evi çok istiyordum, tamam mı? Konumu böyle olsun, cimi olsun, eşyalı olsun, işte yeni olsun. Hani eski bir ev de değil yani, şeyi falan bayağı güzel, banyosu falan. Ne yapıyorum? Çok istiyorum. Real estate'ten sadece onlara bakıyorum. Hani bana söylediler işte bari da Jimmy'de olmasın bari. Birazcık da 2 adım yürüyüver ya da otobüse biniver. Daha uzaklara bak. Bakmadım. Çünkü istiyorum ya. İstiyorum. Sadece bunlara baktım. Jimmy olan City taraflarında falan filan. Bunlara bakmaya devam ettim. Hep bunlara baktım. Ve buldum. Hani eğer ben de karamsarlığa kapılıp ya evet olmayacak herhalde deyip başka yerlere baksam olmayacak. Çünkü baştan ben vazgeçiyorum. Ama vazgeçme. Vazgeçme ya. Hiçbir şey, hiçbir duyduğum negatif şey, olumsuz şey seni yolundan asla vazgeçirmesin. Çok negatif insan var. Şimdi pıt 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 ele hepsini. Tık tık tık. Hayat o kadar şey ki, kısa demeyeceğim. Kısa dediğim zaman sanki böyle tövbe haşa hayatın kısa olduğunu kendime çekiyormuşum ve tövbe başka şeyler olacakmış gibi şeyler yapıyorum. İptal. Onu söylemeyeceğim ama hayat çok değerli. Böyle söyleyeyim. Hayat gerçekten çok değerli. Zaman çok değerli. Negatif şeyler, negatif insanlar, böyle negatif düşünceler hiç vaktimi harcayamam. Sen de vaktini harcama. Bak valla arkadaşım, dostum gibi aldım. Aldım karşıma konuşuyorum. Hiç harcama, tamam mı? Böyle şeylerle aşk o vaktini. Negatif insanlar sana böyle negatif enerji veren, böyle bir modunu düşüren sil anında. Hiç fark etmez. Kocan mı, arkadaşın mı, sevdiğin mi, 10 yıllık dostun mu? Fark etmez. Tabii kocalarımızı silmeyelim de canım kocam. Yani demek istediğimi anladınız bence. Öyle. Pozitifliği çektiği için, negatif insanlar bizim modumuzu düşürdüğü için onların hepsine bay bay diyoruz. Ay ne kadar çok konuştum. Son şeyi söylemek istiyorum. Bayağı konuştum. Kaç dakika oldu acaba? En son Aşk-ı Tom'la gerçekleştirdiğimiz bir secret'ı söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben buraya Aşk-ı Tom'dan önce geldim ve 6 ay onun vizesinin çıkmasını bekledik. 6 ay ben burada, o Türkiye'de. Ben orada, sen burada, da bir şey gelmez elimden.
Ben de özledim, ben de. İkimiz 6 ay maalesef ayrı ülkelerde yaşamak zorunda kalmıştık ve Tayland'da buluşmuştuk. Biz Tayland'da buluştuğumuz zaman Aşk Tom'a dedim ki gel dedim. Şu an secret yapacağız. Şu an bir şeye çok odaklanacağız. İkimiz oturduk böyle otel odasında. Dedim ki kapat gözlerini. Bunu istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Dedim ki kapat gözlerini. Gözlerimizi kapattık. Dedim ki Avusturalya vizenin çıktığını hayal et. Vizenin çıktığı hissi hayal et. Ve uçaktan indiğin anı hayal et. Ben de seni karşıladığım anı hayal edeceğim dedim. Biz ikimiz böyle oturduk, gözlerimizi kapattık. O anı adeta gerçekmiş gibi hissederek birbirimize anlatmaya başladık. Aşkım dedik, uçaktan indim, çok mutluyum, işte seni gördüm falan. Ondan sonra ben söyledim, niye gözlerim kapalı? Ben söyledim, işte seni görüyorum, sarılıyoruz, işte seni alıyorum, Opel kartımızı basıyoruz. Bak bu kadar da gerçekçi, Opel'i falan basıyoruz. Trene biniyoruz. Ondan sonra işte eve gidiyoruz. Ben senin her şeyini hazırlamışım. İşte her şeyin hazır orada. Duşunu alıyorsun. İşte kendine bir geliyorsun. Sonra hemen dışarı çıkıyoruz. O Darling Harbour'da oturuyorduk o sıralar. Darling Harbour'un oraya gidiyoruz. İşte orada sevdiğim bir restoran var. Oraya gidiyoruz. Biraz pizza, cips, bira yiyoruz. Hava çok güzel falan. Yani bunu şey yaptık. Böyle hikayeleştirdik ve gözlerimizi kapatarak bunu yaşadık bak. Ve o an ben hissettim. Enerjilerimiz tavandı. Biz o anı aşırı hissettik ve o anın gerçekleşmesini o kadar istedik ki. O kadar istedik. Sonra çok güzel bir şekilde hayal ettik onu. Sonra gözlerimizi açtık. Bir sürü hayal ettik de en basit bunlar. Gözlerimizi açtık. Tamam dedim ya. İnşallah çıkacak yakında dedik. Bir de dua ettik üstüne. Hani her şeyi deniyoruz. Her tuşa basıyoruz. Bir de üstüne dua ettik. Sizce ne oldu? Aşk Tom'un vizesi çıktı. Aynı şeyleri yaşadık. O uçaktan indi. Ben onu aldım. Opel kartımızı bastık. Trenle eve gittik. Şöyle, şurası olmadı sadece. Kızlar evde yoktu, anahtarımı unutmuşum falan. Eve giremedik ama valizleri bıraktık. Gittik. Darling Harbour'da bir turu yürüdük. Sonra o benim sevdiğim restorana gittik. Pizza söyledik. Patates söyledik. Aşk Tom birasını içti. Aynı hayal ettiğim gibiydi. Ağlayacağım. Aynı hayal ettiğim gibiydi. Aynısını yaşadık. Çünkü biz bunun olmasını çok istemiştik. Yani ve bunun secret'ını yaptık. İstediğiniz bir şeyi gözleriniz kapalı olarak, gözleriniz kapalı açık fark etmez. Ama çok hissederek isteyin. Gerçekten. Hani böyle zaten siz anlarsınız onu çok mu istiyorsunuz, az mı istiyorsunuz? Benim oyunculuktaki anlattığım şeyler gibi. Çok isteyin. Benim şu anki hedefim nedir? Avustralya vatandaşı olmak. Ben o pasaportu aldığım hissi hayal ediyorum. Onu büyütüyorum şu an. Onu deneyimleştiriyorum. Onu içselleştiriyorum. O mavi pasaportu aldığımdaki sevincimi ben şimdiden yaşıyorum. Yani ben biliyorum ki o pasaport bana geldiğinde ben ne kadar mutlu olacağım. Ve onu şu an yaşıyorum. En basitinden gözlerimi kapatıyorum. O pasaportun bana geldiği ve artık Avustralya vatandaşı olduğumdaki mutluluğumu ben şu an hissedebiliyorum. Yani o zaman geldiğinde de aynısını hissedeceğim. Çünkü çok istiyorum ve bunun için tabii ki de çalışıp çabalıyorum. Mesela ya da vatandaşlık yemini edeceğimizde ne giyeceğimizi bile 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hani çünkü hazırız buna ve istiyoruz. En basitinden böyle şeyler. Şu anki hedeflerimiz işte şu ana kadar tüm hedeflerini gerçekleştirmişsiniz. Şimdikiler ne diyecek olursanız Avustralya vatandaşı olmak ve sonra zaten devamını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonra hayat hepimiz için çok daha kolay olacak. O yüzden böyle inanıyor muyum Avustralya vatandaşı olacağıma? Çok inanıyorum. Çok istiyorum, çok inanıyorum. Umarım sizlerle de bir gün burada onu kutlarız ve sonra deriz ki bakın bir secret'ım daha gerçekleşti. Böyle başka anlatacağım bir şey kaldı mı? Düşünüyorum. Enerjimin
pozitifliğimin, işte bu mutluluğumun, her zaman nasıl mutlu kaldığımın şifresi bu arkadaşlar, secret. Bu secret'ı istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Bu bence yaşamanın, dünyanın secret'ı, biliyor musunuz? Bence bu evrenin secret'ı. Çünkü hayatın amacı bence mutlu olmak. Gerçekten dünyaya geliş amacımız, tamam işte Allah'a kulluk etmek falan, oraları geçiyorum. Bence mutlu bir insan olmak ya. Mutlu, iyi, huzurlu. İç huzur çok önemli bir şey. Ve bunu ben nasıl sağlıyorum? Bir şeylerden yakınmayarak, şikayet etmeyerek, mutlu konuşarak, pozitif konuşarak, iyi şeyler hayal ederek, kimseye haset etmeyerek, kimseyi kıskanmayarak, sadece kendimi önemseyerek, kendimin çok değerli olduğunu bilerek ve bunun farkında olarak bu şekilde yaşıyorum. Ve şöyle de bir şey, bazen kötü şeyler başıma geldiği zaman, hani mesela bir şeyi çok istedim, olmadı. Vallahi hatırlamıyorum en son ne zaman böyle bir şey oldu. Çok isteyip de başıma gelmeyen. Allah'ıma çok şükür, bin şükür. Genelde oluyor. Ama diyelim bir şey olmadı ya. Mesela atıyorum Gold Coast'a gittik. Mutlu olmadık, döndük. Aşk Tom'un her zaman şunu söyledik. Çok daha iyisi olacağı için böyle oldu. Bak, çok daha iyisi ol. Bak bunu düşünün, tamam mı? Başınıza bir şey geldiği zaman çok daha iyisi olacağı için o an o oldu. Çünkü çok daha iyi bir şey sizi bekliyor. Bak bunu düşündüğün zaman var ya, ne bir şeye üzülüyorsun, ne bir şeye kafanı takıyorsun. Yani tövbe tövbe, ölüm haricinde. Yani ne bileyim, atıyorum bir sağlık da denmez buna. Ne bileyim bir yerin yanar, tövbe tövbe bir şey düşünürsün falan. Bu olmadı çok daha. Yani mesela tabii bu iş ölüm ve sağlık işine çok işlemiyor da tabii ki de. Ne bileyim işte günlük hayattan bahsediyorum. Planladın olmadı, şunu yaptın olmadı, yok başka bir şey olmadı. Yani düşünün işte şu an en son ne olumsuzluk yaşadıysanız. Size çok daha iyisi geleceği için o olmadı. O olmadı çünkü sen ona bir gün olmadığına şükredeceksin. Böyle bir şey. Bak böyle düşündüğün zaman gerçekten ne negatiflik kalıyor, böyle oh diyorsun, ferahlıyorsun. Benim mesela bazen mutluluğumu falan böyle beni çok tanımadan sahte sananlar, bu kadar mutlu olamayacağımı düşünen insanlar varmış. Duyuyorum. Sizler kulağıma geliyorsunuz. Çünkü siz bilmiyorsunuz gerçek mutluluğu. Bu insan nasıl böyle mutlu olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama var. Sen de dene güzel kardeşim, bedava. Bak ben sana bedava anlattım. Senin yapacağın şeyler de bedava. Hiç kimse senden para da istemiyor bunun için. İnsanlar hakkında kötü düşünme. İşte pozitif düşün. Her zaman çok şey iste. İste ya. Her zaman çok şey iste. İste. İstemek güzel çünkü. Olmazsa da daha iyisi olacağı için dersin bak. Çok güzel. Böyle anlatmadığım başka bir şey kaldı mı ya? Kalmadı herhalde. Anlatacağım başka bir şey kalmadı sanırım. Kaç dakika konuştum bilmiyorum. Umarım çok uzun sürmemiştir. Eğer çok uzun sürdüyse böyle çarpı 2'ye alıp beni dinleyebilirsiniz. Ama bu videoyu mutlaka izleyin. Gerçekten atın. Böyle bu videonun gerçekten viral olmasını istiyorum. Çünkü herkes böyle yaşasın ya. Ben çevremde mutsuz insan görmek istemiyorum. Siz de çevrenizde mutsuz insan varsa direkt atın buna. Direkt hemen bu videoyu linkleyin. Azıcık bak da şöyle bir mutlu ol falan. Azıcık yüzün gülsün diye bu videoyu atıp. Öyle. Ay her şeyden bahsettim Secret diye. Neyse. Bir de şey de izleyebilirsiniz. Gerçi ben size en temelini süzdüm. Ve o 1 saatlik mi 2 saatlik yine belgeselin en özünü söyledim. Ama izlemek isterseniz de linkini aşağı bırakacağım. Ay bir rahatlama geldi vallahi. Herkes soruyor nasıl bu kadar mutlusun? Secret nedir? Secret nedir? Al söyledim. Bugünden itibaren herkes bu secretları yapmaya başlıyor. İstediklerimizi kendimize çekiyoruz. Allah'ın da izniyle inşallah. Selam ve dua ile. Ve çok isteyerek bunları yapıyoruz. Söylenmiyoruz. Böyle olumsuz konuşmuyoruz. Pozitif istiyoruz. İstediğimiz şeyleri çok istiyoruz. Ve onlar için çaba sarf ediyoruz. Olumsuz yorumlara aldırmıyoruz. Çevremizdeki olumsuz insanların olumsuzluklarını bize bulaştırmasına izin vermiyoruz. Şöyle yapıyoruz, gidiyorlar. Böyle. Bitti. Ay çok merak ediyorum yorumlarınızı. Lütfen yorumlara yazın, tamam mı? Gerçekten bu videonun yorumlarını çok merak ediyorum. Bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bu videoyu mutsuz insanlara göndermeyi unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.